Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle birlikte çok güzel yılbaşı çelengi öreceğiz. Kırmızı, yeşil ve beyaz renklerde koton ipler kullanacağız. 2,20 milimetre ile çelengi öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden çelengin yapılışına başlayalım. Çelengin yapılışı için yuvarlak halkaya ihtiyacımız olacak ve halkanın çapı yaklaşık 3,5 santimetre. İlk düğümü yaptıktan sonra tığı halkanın içerisinden geçirelim ve yapmış olduğumuz düğümün içerisinden de geçirerek sık iğne yaparak burayı sabitleyelim. Ve bu halkanın etrafını 2'nin katı olacak şekilde sık iğne yaparak çevreleyelim. Toplam 52 tane sık iğne yaptım ve buradaki başlangıç ipini artık kesebiliriz. İlk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, aynı ilmeğin tepesinden başlayarak altta yapmış olduğumuz tüm ilmeklerin tepesine sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek ikinci renk ile devam edelim. Alt sırada yapmış olduğumuz herhangi bir sık iğnenin tepesinden ipi sabitleyelim. İki zincir, aynı ilmeğin tepesine 4 tane ikili trabzan yapalım. Ve ilk yapmış olduğumuz trabzanın tepesinden kaydırma yaparak buraya popcorn oluşturalım. 3 zincir, bir sık iğne atlayalım. 5 tane ikili trabzandan oluşan popcorn yapalım. Üç zincir, bir sık iğne atlayalım. 5 tane trabzandan oluşan popcorn yapalım ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Yan yana toplam 26 tane popcorn oluşturdum. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 3 zincir yapalım ve ilk popcorn'un tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, ipi keselim. Üçüncü renk ile devam edelim. Yapmış olduğumuz popcornlar arasındaki herhangi bir zincir boşluğundan ipi sabitleyelim. 2 zincir, aynı boşluğun içerisine 6 tane ikili trabzan yapalım. Başlangıç zinciri ile birlikte toplam 7 tane ikili trabzan olmalı.
Sonraki zincir boşluğuna kayma dikişi yapalım. Sonraki zincir boşluğuna 7 tane ikili trabzan yapalım. Sonraki zincir boşluğuna kayma dikişi. Sonraki zincir boşluğuna 7 tane ikili trabzan ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son zincir boşluğunun içerisine kayma dikişi yapalım ve bir miktar ip bırakarak ipi keselim. İlk ilmeğin tepesinden gizli birleştirme yapalım. Bu kalan ip ile buraya asma aparatını da yapabilirsiniz arkadaşlar. Çelengin asma ipini de yaptıktan sonra şimdi alt tarafta çan çalışması yapalım arkadaşlar. Birinci renk ile devam edelim. Ve sihirli halka yapalım. Bir zincir, halkanın içerisine 7 tane sık iğne yapalım. Sihirli halkanın ipini sıkıştıralım. İlk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, kayma dikişini yapmış olduğumuz aynı ilmeğin tepesine 2 tane sık iğne yapalım. Ve altta yapmış olduğumuz 7 sık iğnenin her birinin tepesine 2 tane sık iğne yaparak toplam 14 tane sık iğne elde edelim. İlk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir ve 3. sıradan itibaren her sırada 14 sık iğne yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. İlk sık iğnenin tepesinden başlayarak yan yana 14 tane sık iğne yapalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, ilk sık iğnenin tepesinden başlayarak toplam 14 tane sık iğne yapalım. Ve bu şekilde sihirli halkadan sonra toplam 7 sıra olana kadar her sırada 14 sık iğne olacak şekilde devam edelim. Sihirli halkadan sonra toplam 7 sıra yaptım. İlk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 8. sıra için bir zincir, aynı ilmeğin tepesine 2 tane sık iğne yapalım. Sonraki ilmeğin tepesine bir sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine 2 sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine bir sık iğne. Ve 8. sırada çift tek sık iğne yaparak devam edelim.
8. sırada toplam 21 sık iğne yaptım ve ilk sık iğnenin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, sonraki ilmeğin tepesine kayma dikişi, bir zincir, sonraki ilmeğin tepesine kayma dikişi, bir zincir, sonraki ilmeğin tepesine kayma dikişi. Bu şekilde sıra sonuna kadar son sırayı da tamamlayalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir yapalım ve bir miktar ip bırakarak ipi keselim. İlk ilmek üzerinden gizli birleştirme yapalım. Çanı bu şekilde oluşturmuş olduk ve burada anlatmış olduğum tüm kurallara dikkat ederek aynı sıra sayılarında 2 tane çan oluşturalım arkadaşlar. Şimdi bu ikisini birleştireceğiz ve zincir yapalım. İstediğiniz uzunluk kadar zincir yapabilirsiniz. Ben toplam 40 tane zincir yapacağım. Kırk zinciri yaptıktan sonra ipi keselim. Hem başlangıç hem de bitiş noktasından buradaki çanların içerisinden geçirerek çanın iç kısmından düğüm yapacağız. Sihirli halka boşluklarından zinciri geçirelim öncelikle. Ve zincirin ucuna sihirli halkanın içerisinden çıkmaması için düğüm yapabilirsiniz. Şimdi diğer tarafa da aynı işlemi tekrar edelim. Şimdi farklı süsleme aparatlarıyla bunu süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Son aşama olarak yapmış olduğumuz asma aparatıyla aynı hizada olacak şekilde bunu buraya dikebilir ya da arka kısmından yapıştırabilirsiniz. Böylelikle çelengin tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Kamera arkasında farklı renk tonlamasıyla da ördüm. Son aşama olarak buradaki halkanın olmuş olduğu sık iğne bölgesine inci, boncuk, yıldız ya da kar tanesi gibi farklı süsleme aparatları kullanabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmek ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.